Sevgili Burçin Erdi, öncelikle yeni sergin için tebrik ediyorum. Seni yeni tanıyacak sanat izleyicileri için biraz özgeçmişine bakalım istersen. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümünden Sakıp Sabancı Özel Sanat Ödülünü alarak üçüncülükte mezun olmuşsun. Yüksek lisansını ve sanat eğitimlerini yine aynı üniversitede yapmışsın. Test çalışmalarını İspanya Sevilla Üniversitesi'nde. Bu başarılı sanat eğitiminden bu yana geçen süreci nasıl tanımlarsın? Sanat eğitimi alırken hayalini kurduğun ya da hedeflediğin sanat kariyerine ulaştığını düşünüyor musun? Bir anda öncelikle teşekkür ederim beni programa dahil ettiğiniz için. Sergime geldiğiniz ve resimlerime baktığınız için çok mutluyum. Eğitim süreci bizler için önemli. Çünkü işin bir mutfak, başladığı yer. O yüzden ben okulumu çok da severek okudum. Ve hiç ara vermeden resim yapmaya devam ettim ben. Hayatımda bir sürü değişiklik oldu, hayatımda yaşadığım yerler değişti, başka ülkelerde yaşadığım dönemler, başka ülkelerde sergilerim oldu. Fakat ben resme her yaşadığım yerde başka şeyle beslenerek devam ettim. Öğrenmeyi seviyorum. Yani amacım doktora yaparken, işte sanat eğitimimi yaparken bir öğretim üyesi olmaktan çok daha çok ne öğrenebilirim idi. Fakat en sonunda ben de bir akademisyen tarafımı da geliştirdim. Ben de aynı zamanda bir doçentim üniversitede, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde resim bölümünde. Yani eğitim devam ediyor aslında bir yerde ama hiç kesintisiz bir resim hayatım oldu açıkçası. Okulda başlayan bir alışkanlık çünkü. Yani okulda siz bir şeyleri edindiğiniz zaman o gidiyor. Ben de hiç, çok şükür ki hiç arama. Hayatıma ne girerse girsin, ne yaparsam yapayım, nerede yaşarsam yaşayayım, o devam etti. Kimin atölyesinde çalıştığın daha çok Mimar Sinan'da? Ama tabii Master'da farklı. Aynı atölye. Ben enteresan bir üçlemenin Mehmet Mahir, Cihat Aral ve Şükrü Aysan atölyesi mezunuyum. 4 nolu atölye değil, şimdi öyle oldu. Bizim farklı 3 hocanın resimle karışımı. Özgür bir atölyeydi. Ben de biraz bildiğini okuyanlardanım, yani ona engel olamıyorum. Öyle. Peki İspanya nasıl geçti? O nasıl etkiledi? O nasıl besledi seni? İspanya çok enteresan çünkü ben o sırada işte sanatta yeterliliğimi yapıyordum. Ben birkaç ay kalırım dönerim fikriyle gittim. Fakat ben gittiğim yerleri yaşamayı seviyorum. Yani gittiğim zaman hemen ilk yaptığım şey oranın önce yemeğini yemek ama ona özel. Oradan işte ne müzik varsa, dans varsa onları bir şey gerekirse alabiliyorsam ders almak falan. O yaşamam lazım. Çünkü o benim hayatımdaki yaşadığım her şey işlerime giriyor. O yüzden yaşayan, organik bir resim yapıyorum. Yani hani o zaman ben sofra resimleri yapıyordum. Burada yemek, akşam yemekleri sofrası, doktora tezimde bunun üzerine yazdım. Akşam yemekleriydi. Orada gitti, işte İspanyol akşam yemekleri oldu. Bizim yemeğimizde Türk kahvesi kapatılırdı. Orada işte istakozlar olurdu. Hani oranın bölgenin yemekleriyle falan. Böyle başkalaşa kendi içinde ilerleyen bir resim gelişti. Yani samimi bir dil yaratmaya çalışıyorum yani elimden geldiğince. Peki hemen ikinci sorumuza geçelim. İnsan ruhu için bir gen yok isimli sergin kaçıncı kişisel sergin? Kişisel sergi açmanın bir sanatçının sanat yaşamındaki önemi nedir sence? Bu yeni sergi senin için ne ifade ediyor? Ya sayısını sayamam ama galiba 10. sergi bu. Bunun notunu düşmüştüm fakat saymayı unuttum. 10. sergi olsa gerek diye düşünüyorum çünkü farklı ülkelerde oldu. Arada bazı sergilerin aynı gösterimleri farklı şehirlerde ve birbirinden farklı, aynı sergi ama. O yüzden sayıyı karıştırıyorum. Sanırım 10. sergi falan. Ben çok fazla sergi yapmadım, kişisel sergi. Çünkü kişisel serginin biraz dinlenerek ve bir söz söyleme zamanı geldiği zaman yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir soru daha vardı. Yani kişisel sergi açmak bir sanatçının kariyerinde neyin anlamı ifade ediyor? Evet, yani şimdi çok demin de düşünüyordum bunu.
tek bir resmi sergiye koyduğunuz zaman bazen sözün yetmediğini düşünüyorsun. Çünkü bizler resimde konuşuyoruz. Ben çok konuşurken bazen çok derdini anlatabilen bir insan değilim. Ama ben burada bir şeyler düşünüyorum. O düşündüğümü de paylaşıyorum. Tek bir iş bazen yetmiyor. Ama yan yana işler olduğu zaman bazen sözün daha güçlü oluyor. Kişisel sergide öyle bir şey var, bir bütünlük oluyor. Ve sergi tek başına bir iş aslında. Evet. Yani en önemli şey o. Ama tabii sen kendini anlatma, ortamı iyi yaşıyorsun, olma şansın oluyor. Ve kişisel sergi güzel O şey. dönemsel birikimini izleyiciyle paylaştığın bir süreç. Dönemleri bir yandan da çok ürkütücü bir şey çünkü hani tabii kişiye göre değişen bir şey bu ama ben çok kendimle, yaşantımla çok paralellik kurduğum için resmi yaşıyorum. Yaşadığımı da insanlarla paylaşmak bazen çok ürkütücü. Yani hani hem bir kere kendin yüzleşiyorsun. Ama önce teknik olarak, biçim olarak sorguluyorsun. Sonrasında da yani şimdi herkes beni gördü. Ya ama ben öyle hissediyorum yani. Ben çok saçma böyle hissediyorum yani. Belki şey gibi bu değil mi? Grup terapisinde insanlarla psikolojik duyguları paylaşmak gibi bir şey mi? Her şeyini ortaya dökmek gibi bir şey mi? Onlara hiç cesaret edemem ben. Yani ben o kalabalık şeylerde konuşamayanlardanım. Yani hani resmimle konuşuyorum ben. Hiç onu denemedim, bilmiyorum nasıl bir duygu, yapamam yani. Gelelim şimdi insan ruhu için bir gen yok. Çok güçlü bir okuma gerektiren bir söylem bu değil mi? Alt okuma gerektiren bir söylem. Sanırım bilim insanlarının genetik ile ilgili çalışmaları bir sanatçı olarak seni oldukça farklı bir açıdan etkilemiş. Bu bağlamda serginin konsepti konusunda neler söylemek istersin? Serginin ismi 1997 yılı yapımı Gattaca filminden bir replikten seçilmiş sanırım. Bu film ve diğer okumalar, bu süreçte yaşadıkların, bu serginin kurgusunu, oluşum sürecini nasıl etkiledi? Şimdi ben o film aslında o filmin şeyi değil, onun etkisinde yapılmış bir sergi değil. O film izlediğim, çok sevdiğim, ben paralellik kurduğum duygu anlamında benim düşüncelerimi, bakış açımla benzetmeler yapabileceğim bir film aslında. Onun gibi birçok film var, birçok kitap var ve birçok şey var ama birikim sonuçta. Fakat o replik benim gözümün önünde böyle parladığında ben onu sergi olarak çok yakıştırdım. Çünkü belki insanlar merak ediyordur, hani çok da önemli değil insanın benim ne hissettiğim ama hani ben biraz meraklıyım işte gen teknolojilerine, biraz fantastik hikayelere, biraz bilim kurguya, tıp, bilim benim ilgimi çekiyor. Ben mümkün elimden geldiğince hani beni mazur görsün bilim adamı, bilim insanlarımız ama hani meraklıyım yani doktorlarla konuşuyorum, onlarla detaylar yakalamaya çalışıyorum, onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve onları bağlamaya çalışıyorum. O noktada biraz daha fütüristik bir bakış açım var aslında benim. Gen teknolojilerinin gelişmesi, artık yeni insan, süper insan ve filmde öyle bir mevzu var. Ben de öyle görüyorum. Yani bir şeyleri böyle burada koyduğum bebekler, izleyiciye bıraktığım bir şey o. İnsanlar kendilerine bulduysa onu hissetsin ama eğer beni merak ediyorsanız ben biraz daha böyle hafif materyalist bakıyorum. Biraz daha madde, biraz daha beden, ten diyorum. Ama sezgiyle de o duyguyu da vermeye çalışıyorum. İfade etmesi de çok zor. Ben o resimlerde daha çok konuşuyorum. Burçin sergide eserlerine isim vermemişsin bu defa. Onun yerine rakamlar var. İzleyici ile eserlerin arasında nasıl bir etkileşim olmasını istedim? Sanırım bu bilinçli bir tercih değil mi? Evet, bu sefer ben izleyiciyi yönlendirmek istemedim. Zaten benim resmimde ister istemez oluşan, izlediğimde kendi yaptığım şeyi böyle zamanla yayıp izlediğim zaman bir duyguları uyarmaya yönelik bir hareketim var. Bazen rahatsız edici, bazen irite eden, bazen ürküten, bazen korkutan, bazen ne bileyim kendiyle ilgili bağ koyuşu, bir bebek görüyor, orada kendi çocukluğunu görüyor, kendi çocuğunu görüyor, belki kendi doğumunu hatırlıyor veya kayıplarını hatırlıyor ve böyle bir insanları özgür bırakmak istedim. O yüzden resimlere isim koymadım. Çok basit bir
bana hatırlatacak bir şeyler koydum kendimce. Tamamen izleyicinin arasına girmemek için. Çünkü resimde izleyiciyle üreten aslında yer değiştirebiliyor. O da işin içine katılıyor. Ve onun katılmasını istedim. Zaten çünkü biraz derdim o kendi insanın özünde olan şeyi uyarmaya çalışma, bazen dürtmek diyebiliriz ona. Kendinden bulsun, kendi katısını işlemek istedim. Çünkü eğer ben kendim isimler koyarsam benim bakış açım biraz daha farklı kalabilir. Çünkü benim ilgi alanlarım biraz daha ileriye dönük, biraz daha gelecek merakları olan bir insanım. İşte yeni insan nasıl olacak, yeni estetik nasıl olacak, yeni görseller nasıl olacak diye merak ediyorum. Yani süper insan, işte belki gen teknolojisi öyle noktalara gelecek ki biz şu an eski kalacağız ve bizden daha iyi genler çıkacak. Belki anneler, babalar gidecekler, canlar istediği gibi çocuk seçebilecekler gen olarak da, DNA'larda falan. Ben bunları merak ediyorum da, ben bunları kendim kişi olarak, Burçin olarak onlara ilgim var. Ama bu noktada benim oraya karışmak bana doğru gelmedi özellikle. Bu sefer bunu fark ettim ve özgür bırakmak istiyorum. İnsanlar istediği yerden baksın. Yani insana dair olduğunu zannediyorum. İnşallah öyledir. Çünkü benim için çok değerli olur öyle olursa. İlginç sorular da geliyor. Ben de zenginleşiyorum o zaman. Yani o zaman. Sergide bir manzara ya da ormandaki fetüs betimlemeleri çok dikkat çekici. Aslında doğum, ölüm, doğa insan, insan hayvan, zihin beden, doğal yapay gibi ikilikler senin daha önce kişisel sergilerinde de üzerinde durduğun kavramlardı. Bu serginde biraz daha ön plana çıkmaya başlamış sanırım, değil mi? Bir manzara içindeki fetüs senin için ne anlam ifade ediyor? Bu sergide aslında tanımlamak daha durulaşmaya başladı. Yani aslında bu bir süreç, gerçi bütün resimler süreç ama bir geçiş evresinde ve bir sorgulamanın netleştiği bir döneme geçtim. Bu sergide o çok net hissediliyor. Hep sorgular aynıydı ama tam olarak ben de ne olduğunu bilmiyordum. Ben biraz kontrastlar benim ilgimi çekiyor. Yani merak olduğum gibi bir yandan da işte mikroya bakıyorum, bir makro bakıyorum. Sonra her şeyin aynı yere bağlandığını, bunun bir döngü olduğunu görmeye başlıyorum. Bunu duygu betimlemelerinde de kullanıyorum. İşte bir ölen insan, canı yanan insanla bir başaran ve bir şeyden yüksek bir haz alan insan betimli bedenlerin çok benzediğini yakaladığım an zaten bir kontrast derdine girdim. Sonra işte dönemler tabii sürekli değişiyor. Benim için biraz anlatınca yılları bir iki dakikaya sığdırmak kolay değil. Evet. O mesela işte orman, niye orman geldi? Benim işte bir sergim oldu Doğa Ana diye. O Doğa Ana'da ormanlar geliyor, işte ormanlardan mağaralar geldi. Mağaralar, ormanlar insan teninin yakından baktığında aynı şeyleri gördüğünü. Orada bir doğum vardı Doğa Ana sergimde. O doğumla ilgili bir sergi o. Ölüm ve doğum bir arada. Ana rahmi fotoğrafları araştırdım. Ana rahmi fotoğraflarında ormanları gördüm. O zaman ben dedim ki niye ormanları koymayayım ki? Ormanların içine ana rahmi dedik, mağarayla bağlandı zaten orada. Mağaralar gitti. Mağaralarla ana rahmini birleştirdim. Pardon, ormanları birleştirdim. Ve dölenen yumurtaları o ana rahmin içine koydum. O doğumdu. Ve o doğan ve o şeyler, yumurtalar bu sergide biraz doğdu gibi. Yani burada biraz anlam kayması, anlam değişikliği oldu. O benim başkalaşmamla alakalı olarak. O dönem konuştuğum şey gerçekten doğumdu. Yeni hayattı, doğmaktı, annelikti. Bu sefer ise yeni doğan var ama artık bir fikir olarak var ve o doğan bebek aslında bir soru olarak karşımıza çıktı. Benim bu sergide ben sorular soruyorum daha çok Evet, öyle gibi oldu. Evet, biraz öyle oldu. O kontrastlar üzerinden hareketle Bu resimlerde oldu. bunlar çıktı şimdi bu bölümde. Peki, güzel bir oğlun var Atilla. Onun doğumu, hamileliğin sanatçı olarak senin bakışını etkiledi mi annelik? Yani şöyle, beni çok etkiledi. Herkese etkilediğine eminim.
Ben onu da malzeme olarak hayatıma kattım. Yeri geldi, resmimi yırttım. Ben sergiye öyle koydum resmi. Verniklerin bazılarında hep izleri oldu. Ben öyle koydum. Çünkü benim zamanım, benim sürecimdi. Resimlerimi karaladım, böyle sergiledim. O sergi, benim yaptığım Ankara Can Modern'de yaptığım Doğa Ana sergisi ona ithaf oldu zaten. Ondan çıktı. Onun doğumuyla hareketle çıktı. O sırada çok küçüktüm. Ve benim hayatımda çok yeni bir dönemde ve orada bir kırılma yaşadım ben zaten. Benim resimlerime çok kat eklendi o yüzden. Çok değerli benim için. Yeri geldi resmi karaladı. Oradan ben o spermleri çıkardım, doğumu çıkardım. %100 olarak bana olumlu bir şekilde geldi. Resminin birebir içinde yani. O içinde ya, o Ruhunda. benim bir dönemim, o da büyüyor işte. Zaten birkaç sene sonra yüzümüze bakmayacaklar. Ama bana geleni, doğanın bana verdiğini hayatımın içine almak Sanatının içine aldım. aldım. Yani çok da doğru oldu sanki. Bana yol verdi yani. Bana bir hız verdi, bir bakış açısı kazandırdı. Hamilelik süreci çok enteresan. Bunları aslında çok paylaşmıyorum ben normalde ama çok kadının çok güçlü olduğu bir zaman. Ve benim o dönem yaptığım resimler oldukça ürkütücü, güçlü, kontrastların olduğu, belki saldırgan denemeyecek kadar bir köpek serileri yaptım. Bunlar benim hamileliğime denk gelir yani. Hani sonra O başladı. tekrar soracağız. Evet, şimdi Şu soru. kollarımı bir şey yapayım, şöyle yapayım. Şöyle yapıyorum ya, şeyin önünde. Sevgili Burçin, senin kendine has malzeme seçimlerin ve tekniğin de eserlerinin dramatik söylemini daha da arttırıyor. Sanatta malzeme seçimi ve teknik konusunda neler söylemek istersin? Çünkü Türkiye'deki senin gibi orta nesil sanatçılarda oldukça malzeme seçimiyle sıyrılıyorsun Türkiye'de. Senin bu konudaki söylemlerin bizim için çok önemli. Evet, malzeme enteresan bir konu. Benim de çok kurcaladığım bir mevzu. Malzeme için biraz cesur olmak lazım herhalde. Biraz da bilmek lazım. Bilmek neden geçiyor? Denemekten geçiyor. Çok denedim, çok bozdum, çok yok ettim. Başka türlü bunu öğrenmenin şansı yok. Benim daha önceki eğitimimi, bir restorasyon eğitimi aldım ve küçük işlerde de çalıştığım bir geçmişim de var. Ama ben zaten meraklıydım. Ben inşaata girdim. Bu inşaatta çizen olmadım ben. Yani proje çizme yetkimiz de var hatta. Ama ben gidip ustayla harç çıkardım. Onlar benim resimlerime duygu olarak girdiler zaten. Yani o eskime, o yıpranma. Benim bir dönemim hakikaten eski İstanbul binalarında, eski oldukça tarihi mekanlarda çalıştım. Onlar mutlaka geldi. Peki çağdaş malzeme seçimleri için nereden kaynak buluyorsun? Değişik malzeme, yani sadece resim malzemesi kullanmıyorsun değil mi? Başka malzeme? Hayır. Aslında çok geleneksel malzemeler kullanıyorum. Yani çok özel bir şey yok. Kağıt var, tuval var, kalem var yani açıkçası. Fakat kaliteli malzeme kullanıyorum her zaman. Malzemeleri genelde kendim yapıyorum. Harçlarımı kendim karıyorum gibi ama bunlar deneye. Bazen dediğim gibi yırttım attım olmadı. Bazen bozuluyor resmi, yenisini. Ama bu her yaptığın sana bir sonraki için bir şey öğretiyor. Yani o malzemenin sınırsızlığı bir de şartlara göre de değişen bir şey. Yani o sınırsızlığı devam ettirip bir taraftan cesur olup bir taraftan da şöyle bir gerçek var. Hani teknik kendi kendini buluyor zaten. Teknik, herkesin niye kendine göre bir tekniği var? Ben anlatsam tekniği bir kimseye belki faydası olmaz. Çünkü benim hayatımın şartları gereği oluşuyor bazı şeyler. Ya ben mesela büyük ebatlı işler yapıyorum genelde. Büyük ebatlı işleri bazen her an her yerde atölyede yapamıyorsun. Atölyede olamıyorsun veya yanında taşıyamıyorsun. Çok hareketli olduğum dönemler oluyor mesela. O zamanlar ona göre bir yöntemler buluyorum. İşte ben desenle çok saygı duyuyorum ve desen benim için çok önemli. Seviyorum her şeyden önce ve ben desene resmime koymayı seviyorum. O zaman kalemi doğru nasıl toyma yerleştiririm sorusuyla
mücadele veriyorum. Yani hani orada benim işte o eskitmeler, o binalardan gelen o küf kokusuna kadar o kokuyu hissetmek gibi kaygılarım da var. Duygu, işte dramatik orada etkili oluyor işte. Bazı şeyleri koyuyorsunuz ama sezgiyle koyuyorsunuz. O aynı zamanda diğer insanlara da ulaşıyor. Yani ben sorarak yapıyorum kendime. Bazen bu... Evet. Çok üretken bir sanatçısın. Aynı zamanda da çok başarılı bir öğretim üyesisin. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim bölümünde doçentsin. Eminim orada da çok ilginç beslemeler gelmiştir senin için. Ya ki hakikaten ben akademisyenliğe ters başladım. Sonradan önce bir resmi okuttum, önce bir resim hayatım oluştu. Ondan sonra akademisyen olmak fikri oluştu. Bunun içinde birçok sebep var. Resmimi korumak, piyasadan başka bir bağımsız alan yaratmak, aynı zamanda birilerine de faydalı olması. Yani ben yatağa yattığım zaman bugün de bir dünya için, toplumum için, ülkem için bir şeyler yaptım demesinden bir tarafım var insan ve onu orada yaşattığını düşünüyorum. O duyguyu bastırdığım gibi bir taraftan da ben de beslendim. Çünkü bazen konuşurken insan hiç düşünmediği şeyler çıkıveriyor ağzından. Ben şu anda da doğaçlama konuşuyorum, hiçbir metin hazırlığım olmadı. Ve o ilerlerken sen kendine bir şeyler söylüyorsun aslında. Ve ben öğrencilerden, onlar benden genç olmalarına rağmen birçok şey öğrenebiliyorum. Ben onlara şey diyorum, siz benim yarın arkadaşlarım olacaksınız. Aslında ben arkadaşlarımı yetiştiriyorum, fikrim var hep. Yani inşallah öyle olsun. Bir taraftan da çok okuma yapmak durumunda ve çağda kalmak, genç kalmak durumunda kalıyorsunuz akademisyenlikte. Akademisyenliği benim için çok fazla olmaması gerekiyor. Ama ben tezlerimi yazdırırken, yüksek lisans öğrencilerim tez yazarken yaşıyorum onlarla. Çok şey okuyorum mecburen. Bu sayede birçok taze bilgiye, yeni bilgiye haberdar olabiliyorum. Yazarken, kurcalarken ben de yazıyorum bir şeyler. Mutlaka yeni bir şeyler keşfediyorsunuz ve gençlerle kalıyorsunuz. Yeni müzik ne dinleniyor onlardan öğreniyorum. Şimdi benim çocuklarım yaşlarında çoğu artık bana ne dinliyorsunuz diye merakla giriyorum. İşte bugün ne kitap okudunuz, ne film ne var diye ben onlardan öğreniyorum. Bence o bizi taze tutan bir şey. Akademisyenlik bana oldukça faydası oldu ama birazcık da zaman bana kalsın, istediğim zaman içine girdim şu anda. Biraz üretiyorum, atölyeye kapandım biraz ama böyle onlardan çok beslendim açıkçası akademisyenlikten de. Boşin harika bir sergi olmuş. Hem söylemiyle hem malzeme kullanımıyla senin sanatsal gelişimine ulaştığı noktayı görmemiz açısından benim için çok önemli bir sergi. Labirent Sanat'tan Hande ile Ufuk'un da sanırım sana önemli destekleri oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bu güzel sergi hazırladığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben de bir demek istiyorum. Benim zor bir dönemim bu. Bir geçiş evresi yaşıyorum resimlerimde. Ben kendimi yüzleşirken çok korktum bazı şeylerle. Fakat Labirent Galeri beni o kadar arkamda güzel durdular ki Hande zaten muhteşem beni anlatan bir metin yazdı. Ben böyle bütün stresimi arındırarak buraya gelip ve kendime ifade edebileceğim saatlerce telefon tutmuştuk o yazıları yazabilmek için, onu çıkarabilmek için. Beni hissetmeye çalıştı Hande, bu benim için çok değerli. Ve sanırım bir şeylerde yakalıyor, serginin adını nasıl buldun diyorlar, öyle çıkıyor. Yani hakikaten hissettik hepimiz. Ve bunu yaşadık, bana bunu yaşattıkları için ben onlara çok teşekkür ediyorum. Hem Ufuk'a hem Hande'ye titizlikleri ve özel davranışları için. Bence de çok keyifli bir sergi oldu. Ben heyecanla yenileri yapmayı bekliyorum. Keyifli bir sonraki sergini bekliyoruz. Bakalım nelerden besleneceksin, bizi yeni neler bekliyor. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu kadar.